arkadaşlar. Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde taşların hareketleri ve taşların yaklaşık değerlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle şahtan başlayalım. Şah, ülkenin kralı. Diğer taşlardan farklı olarak şahlar değiş tokuş yapılamaz. Şahlar sadece mat edilir. Mat nedir? Bununla ilgili ilerleyen derslerde çalışmamız olacak. Yalnız şimdi şahın hareketinden bahsedeceğiz. Şah ileri doğru ya da geriye doğru yana doğru ya da çapraza, yani her yöne hareket edebilir. Bunun bir sınırı var. O da bir adım. Aynı şekilde rakip şahta rakip sıra beyazda, rakip şahta yana doğru ya da geriye, çapraza, ileriye, ama arkadaşlar kaç adım? Bir adım. Şahlar her yöne gidebilir ama sadece bir adım. Eğer yanındaki kare güvenliyse oraya hareket edebilir. Şu şekilde de söyleyebiliriz. Şah komşu karelere gidebilir ta ki orası güvenli karesi. Güvenli kare ne demek? İlerleyen derslerimizde şahı kurtarma konusundan bahsederken arkadaşlar bunu konuşacağız. Şimdi kaleler dikey veya yatay giden taşımız. Eğer yolu açıksa sonuna kadar gidebilir. Aynı şekilde yatay da gidebilir. Ama niçin gidemiyor? Çünkü yolunda engel var. Engel varsa engelin üzerinden atlayamayız. Dikey gidebilir dedik. Aynı şekilde bu kalede dikey gidebilir. İsterse yatay da gider. Eğer yolunda engel yoksa kale yatayda gidebilir. Dikey veyahut yatay olarak hareket ettiğini söyledik. Kale isterse dikey, isterse yatay hareket ediyordu. Düz dikey hareket ederek atı yedi. Yatay hareket edebiliyor mu? Evet, kale yatayda hareket edebiliyor. Dikey ya da yatay hareket ederek rakip taşları yiyebilir. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Burada olduğu gibi sadece beyaz taş hareket etmeyecek. Şu an alıştırma yaptığımız için böyle kalenin hareketini çalışıyoruz. Normalde bir beyaz oynuyorsa bir de siyah oynar. Ama kaleyi çalıştığımız için kalenin hareketini yapıyoruz. Dikey, yatay, dikey. Şunu belirtmek istiyorum. Kale dikey hareket ediyor ya da yatay hareket ediyor ama yolunda bir engel olmaması gerek. Örneğin şurada bir piyon varsa bu piyonun üzerinde atlayıp atı yiyemez arkadaşlar. Burada kale ata ulaşamaz. Çünkü kendi taşı engel. Kendi taşının üzerinden atlayamaz.
Kaleden sonra filden bahsedelim. Arkadaşlar oyunda 2 tane filimiz bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi beyaz renkte, bir tanesi siyah renkte başlıyor oyuna. Çapraz hareket eden taşımız fildir. Beyaz renkte başladığı için hayatı boyunca beyaz karelerde dolaşacak. Aynı renkten hareket etmek zorunda. Diğer filimizde siyahta başladığı için siyah karelerden bu şekilde hareket edebiliyor. Tıpkı kalede olduğu gibi yolun üzeri boşsa sonuna kadar gidebilir. Fillerden bir tanesini kaldırdık. Buraya bir tane fil yerleştirdik. Evet. At burada. Bir tane at buraya koyduk. Evet. Kale olsun. Burada da kale olsun. Fil çapraz gidiyordu. Bakın hem sarı hem de kırmızı yolu var. Sarı yolunda yiyecek herhangi bir taş yok. Ama kırmızı olan yolda var. Burada baktığımız zaman yeşil ve kırmızı yolu değerlendirelim. Kırmızı yolda yiyecek herhangi bir taş yok. Ama buradan atı yiyebilir. Bu arada fille ilgili şunu söylemek istiyorum. Fil ve atla ilgili taşların yaklaşık değerlerinden konuşacağız demiştik. Fil arkadaşlar 3 puan. At da 3 puan. Bunu oynadığı zaman beyazlar 3 puan kazanmış gibi düşünebiliriz. Şimdi de kaleyi yedik. Kale kaç puan? Kaleyi de yaklaşık 5 puan diyebiliyoruz. Hatırlarsanız kaleden bahsederken şunu söylemiştik. Eğer yolunda engel varsa üzerinden atlayamıyordu. Filin eğer yolu açık olsaydı bu kaleyi yiyip 5 puan kazanabilirdi. Ama kendi taşı engel olduğu için arkadaşlar fil burada atın üzerinden atlayıp bu kaleyi yiyemez. Şimdi neler çalıştığımızı tekrar edersek şahın hareketinden başladık. Şah yalnızca bir adım hareket ediyordu ve her yöne hareket edebiliyordu. Kalelerden bahsettik. Kaleler dikey ya da yatay hareket ediyor ve kendi taşının üzerinden atlayamıyor. Yani yolunda engel yoksa yolun sonuna kadar isterse gidebilir dedik. Sonra da fillerden bahsettik. Evet, kaleleri bu şekilde belirledik. İlk fillerden bir tanesi koyu renkli karede, bir tanesi açık renkli karede başlıyor oyuna ve hayatı boyunca o karelerde devam ediyor dedik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.